Amerika'da geyiklerde 32 eyalette kronik zayıflama hastalığı tespit edildi. Beyne ve sinir sistemine zarar veren bu hastalık Amerika içerisinde ciddi bir şekilde yayılmaya devam ediyor ve 32 tane farklı eyalette bu hastalık tespit edildi. 2019'dan sonra bu hastalığı duymayalı uzun yıllar olmuştu. Hatta 2020 yılında bu hastalıkla alakalı bir belgesel hazırlamıştım. Sevgili dostlar, yeniden neden gündem olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. Ama biraz araştırırken bir şeyler buldum ve geçmişte yayınladığım videoyu güncelleme kararı aldım. Yaban hayatına adanmış bir hükümet kuruluşu olan Ulusal Yaban Hayatı Sağlık Merkezi'nin Aralık ayı güncellemesine göre kronik zayıflama hastalığı yayılıyor. Ve şu anda en az 32 eyalette ve Kanada'nın 4 eyaletinde geyik, Kanada geyiği ve ren geyiklerinde bulundu. Hastalıkların tespiti, kontrolü ve önlenmesi hakkında araştırmalar yapılıyor. Geçtiğimiz 2 ay içerisinde Kentucky eyaleti, Yellowstone Ulusal Parkı ve Texas'ın Coleman County'si de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde ilk kez hastalık vakaları rapor edildi. Dünya basınında da yeniden yankı uyandırmaya başladı bu konu. Bugün bu video içerisinde sizlerle birlikte bu konuyu bilimsel olarak ele alacağız. Biraz da komplo teorisi katacağım işin içerisine. Çünkü çeşitli filmlerde ilk videoda yaptığım gibi bu konu derinlemesine işlenmişti ya da ufak bir mesaj olarak verilmişti. Artık subliminal mesaj mı derseniz, ne derseniz deyin. Dilerseniz eski videomu da kartlar sekmesinden izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Neyse, öncelikle inceleyeceğimiz konu filmlerde karşımıza çıkan zombi geyik muhabbeti. 2016 yılında çekilen Bu Santineli filminin açılış sahnesine bakıyoruz sevgili dostlar. ...2006 yılında çekilen Slither filmindeki zombi geyik saldırısını izliyoruz. Ben Efsaneyim filmindeki geyiklere bakıyoruz. Ve son olarak Kingdom dizisindeki zombi geyik. Bu ve buna benzer onlarca yapım içerisinde karşımıza zombi geyikler muhabbeti çıkıyor. Acaba bir mesaj mı veriliyor ya da sadece senaristler bunu bir teori olarak mı senaryolara işliyor? Gerçekten bu büyük bir merak konusu. Ama ben bunun bir mesaj olduğunu öngörüyorum. İlk başta nedir şu zombi geyik meselesi? Dilerseniz onu konuşalım sevgili dostlar. Halk arasında zombi geyik diyoruz ama aslında tıpta bunun ismi CVD. Kronik zayıflama hastalığı olarak geçiyor. Bulaşıcı bir nörolojik hastalık olan CVD ilk olarak 1981'de yabani geyikler arasında keşfedildi. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre geyiklerde semptomların ortaya çıkması bir yıldan fazla sürebilir. Genellikle geyiğin büyük ölçüde kilo kaybetmesi, tökezlemesi ve tüm enerjisini kaybetmesiyle başlar. Şu anda CVD'nin herhangi bir tedavisi veya aşısı yok. Peki zombi geyik hastalığının semptomları nelerdir? Zombi geyik hastalığının belirtileri hastalığın ilerlemesine bağlı olarak değişebilir. Erken evrelerde hayvanlarda genellikle herhangi bir belirti görülmez. Ancak hastalık ilerledikçe halsizlik ve uyuşukluk, salya akıtma, koordinasyon bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kilo kaybı, iştahsızlık, susama, davranış değişiklikleri bu ve buna benzer semptomlar görülür. Hastalığın son evresinde hayvanlar genellikle hareket edemez hale gelir ve ölüm meydana gelir. Peki zombi geyik hastalığı nasıl bulaşır veya nasıl yayılır? CVD'nin hayvanlar arasında nasıl bulaştığını tam olarak bilmemekle birlikte enfekte hayvanların dışkısı, idrarı ve tükürük salgısı yoluyla yayıldığı düşünülmektedir. Ayrıca enfekte hayvanların eti veya organlarını tüketen hayvanlar da hastalığa yakalanabilir. CVD'nin insanlara bulaşıp bulaşmayacağı henüz kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 1995'ten bu yana 178 insan ölümü bu hastalığın insan varyantına bağlanmıştır. Bu vakaların çoğu enfekte geyik eti tüketen insanlarda görülmüştür.
Bu hastalık biz insanlar için ciddi bir tehdit mi? Bu hastalık doğrudan hayvandan hayvana temas yoluyla yayılmakta. Veya dolaylı olarak dışkı, toprak veya bitki örtüsündeki çevrede kalan bulaşıcı parçacıklarla temas yoluyla bulaşıyor. İnsanlarda henüz böyle bir hastalık bildirilmedi. Ama biraz güncelleme çekersek sevgili dostlar, sanırım bu biraz mümkün. CDC insanlar için bir risk olabileceği konusunda uyarıyor. Sağlık Kurumu maymunların CVD ile enfekte olmuş hayvanların etlerini yemeleri veya enfekte geyik veya Kanada geyiğinin beyin veya vücut sıvılarıyla temas etmeleri halinde maymunların enfekte olabileceğini öne süren bazı araştırmalara atıfta bulunuyorlar. Acta Neuropatologica dergisinde 2022 yılında yayınlanan bilimsel bir makale, CVD priyonlarının insanları enfekte etme engelinin mutlak olmadığını ve insanlara bulaşma riskinin gerçek olduğunu ortaya çıkardı. Yine araştırmacı Dr. Schuler de kronik zayıflama hastalığının zoonotik olma potansiyelinin bulunduğunu, yani tıpkı COVID-19 gibi hayvandan insana bulaşabildiğini söyledi. CVD ile aynı hastalık ailesinden olan deli dana hastalığı sığır kökenlidir. Ancak insanlarda Creutzfeldt-Jakob hastalığı adı verilen ve ölümcül olan bir varyant da ortaya çıkabilir. Güvenli tarafta olmak için sağlık yetkilileri insanların CVD ile enfekte olmuş hayvanların etlerini tüketmemelerini tavsiye ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca bilinen tüm priyon hastalıklarının etkenlerinin insan gıda sistemine girmesinin önlenmesinin önemini vurguladı. Geyikler arasında yayılan bu hastalık biz insanlara henüz bulaşmadı. Bulaşmayacağı da kesin değil tabii. Eninde sonunda böyle bir şeyle karşı karşıya kalırız ama bu filmlerde izlediğiniz Amerikan korku sinemasının bize yansıtmış olduğu The Walking Dead benzeri yaratıklar değil. Bu hastalık sadece hayvan bir şekilde çürüdüğü için ya da hareketleri zombilere benzediği için zombi geyik ismi veriliyor halk arasında. Yani korkmanıza gerek yok. Bu kesinlikle sizi zombiye çevirmeyecek. Ama eğer insanlara bulaşırsa işte o zaman kurtuluş sanırım çok zor olacak. Çünkü bu bir beyin hastalığı ve insanları yok ediyor. Şimdi videomuzun aslında sonuna geldik. Bir duyuru yapmak istiyorum sevgili dostlar. Biliyorsunuz birçoğunuzun da sevdiği radyo yayınlarımız vardı bizim. Barbarlar Şehrinden Bilinçaltı Notları diye. Bir de Z Kapanı isimli 3 bölüm çektiğimiz bir zombi dizimiz vardı. Tabii psikolojikti bu. İşin psikolojik boyutunu anlatıyorduk. Şimdi biz bu ikisini harmanladık. Ve Hasat Z diye bir zombi dizisi çekmeye karar verdik. 4 bölümün senaryosu da hazır. Ekipmanlar da hazır. Sadece İzmir içerisinde, hani öyle gelip gitme değil, sadece İzmir içerisinde ikamet eden agalarımı ben çekime bekliyorum sevgili dostlar. Gerek oyuncu olarak gerek de eğer elinizde askeri miğfer falan varsa, Airsoft'la ilgileniyorsanız muhakkak size ihtiyacım var. Böyle bir projeye dahil olmak isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. O da zaten şu anda aşağıda çıkmış olması lazım. Oradan ulaşırsanız çok mutlu olurum sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın sevgili dostlarım. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir. Bunun haricinde sevgili dostlar, bana maddi anlamda destek olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilirsiniz ya da süper teşekkür bölümünden süper teşekkür gönderebilirsiniz. Eğer manevi anlamda destek olmak istiyorsanız bu videoya bir beğeni atıp 2 yorum bırakabilirsiniz. Telegram ve Discord gruplarıma gelmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir.